Rigel Remedy'nin frekansına hoş geldin. Hayatın seni neden sürekli ilişkilerle yüzleştiriyor biliyor musun? Tek başına güçlü durmak istiyorsun. Kimseye ihtiyaç duymamayı seçiyorsun. Ama ne yaparsan yap, hayat seni hep öteki ile karşılaştırıyor. Bu bir tesadüf değil. Hayat senden bir şey istiyor. Bağ kurmak, paylaşmak, dengeye gelmek, uzlaşmak ve birlikte var olmak. Çünkü sen tek başına kaldıkça özgürleşmiyorsun. Aksine sertleşiyorsun. Ve belki de şu ana kadar bunu yanlış anladın. Kendi başına durdukça daha güçlü olacağını sandın. Ama hayat seni tam tersine itiyor. Yaklaş, dinle, anla, yumuşa ve birlikte var olmayı öğren. Çünkü senin yolun sadece ben değil. Terazi enerjisi şunu söyler. Hayat ilişkilerde dengelenir ve sen denge kurmayı öğrenmediğin sürece hayat da sana huzur vermez. Ve işte tam bu yüzden eğer hayatında sürekli ilişki krizleri yaşıyorsan, insanlarla ya fazla yakınlaşıp sonra uzaklaşıyorsan, ya hep sen savaşıyor ya da tamamen geri çekiliyorsan, uzlaşmakta zorlanıyor ya da karşı tarafı anlamakta direniyorsan ve içten içe hep bir kimse beni anlamıyor hissi varsa, bu bir tesadüf değil, bu senin doğum haritanda yazıyor olabilir. Eğer senin de kuzey ay düğümün terazideyse ya da 7. evdeyse, bu anlatım sana hayat yolunda gitmen gereken yönü gösterecek. Ama en başta şunu bilmelisin. Bu anlatım genel bir çerçevedir. Çünkü senin haritanda Venüs'ün konumu, Mars'ın yerleşimi bu enerjinin hayatında nasıl çalıştığını belirler. Yani kuzey ay düğümü sandığından çok daha kişisel bir yol haritasıdır. Şimdi gel bu yolculuğu birlikte açalım. Ama bunu bir bilgi gibi değil, bir kimlik dönüşümü gibi dinle. Çünkü bu yerleşimde en büyük mesele şudur. Sen tek başına olmaya alışmışsın. Ve bu sadece bağımsızlık değil, çok daha derin bir program. Çoğu zaman yardım istemezsin. Kendi başına çözmek istersin. Kimseye yük olmamaya çalışırsın. Ve içten içe şu düşünce çalışır. Ben kendim halletmeliyim. Bu yüzden duvar örersin. Yaklaşmak yerine mesafe koyarsın. Paylaşmak yerine kontrol edersin. Ve fark etmeden şuna alışırsın. Ben yalnız daha iyiyim. Zamanla bu daha da derinleşir. İlişkilerde sabırsızlık artar, tahammül azalır, empati zayıflar, denge kurmak zorlaşır ve bağ kurmak yerine güç savaşı başlar. Bir de bunun içinde başka bir katman vardır. Haklı olma ihtiyacı. Kendi doğrunu savunmak, geri adım atmamak, uzlaşmayı zayıflık sanmak. Ve bazen fark etmeden şunlar ortaya çıkar. Aceleci tepkiler, dürtüsel çıkışlar, karşı tarafı dinlemeden hareket etmek. Ben daha iyisini bilirim hali. Ve en derinde şu program çalışır. Benim kimseye ihtiyacım yok. İşte bütün döngü burada başlar. Ve hayat bu yüzden seni zorlar. Çünkü sen tek başına kaldıkça hayat sana ilişkiler getirir. Çünkü senin ruhun aslında şunu ister. Paylaşmak, anlaşılmak, sevilmek ve birlikte var olmak. Ama gölge taraf araya girer. Mesafe koyarsın, soğursun, savaş moduna girersin ve bağı kesersin. İşte tam bu noktada hayat senden bazı şeyleri bırakmanı ister. Sürekli güçlü durma ihtiyacını, haklı olma savaşını, kontrol etme isteğini, duvarlarını, mesafeni ve ben tekim kalıbını.
Çünkü bunların hepsi seni korumak için vardı. Ama artık seni yalnızlaştırıyor. Ve şimdi yön değişiyor. Senin gitmen gereken yer çok net. İlişki, denge, uyum, empati, diplomasi, paylaşım ve birlikte büyümek. Ama bunu yanlış anlama, bu kendinden vazgeçmek değil. Bu kendini başkasıyla dengede var etmek. Bu yerleşimin en kritik dersi şudur: kendini kaybetmeden bağ kurabilmek. Çünkü gerçek güç tek başına ayakta durmak değil, birlikte uyum kurabilmektir. Bu yüzden hayat sana sürekli şunu hatırlatır: ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş, bir yerde biriyle yüzleşirsin. Ne kadar kaçarsan kaç, ilişkiler seni bulur. Çünkü ruhun şunu ister: denge, karşılıklılık ve gerçek bağ. Ama şifa çok net bir yerde başlar. Dinlemek, empati kurmak, yavaşlamak, uzlaşmak ve kalbini açmak. Çünkü bazen bir ilişkiyi iyileştiren şey haklı olmak değil, anlamaya niyet etmektir. Şimdi iş ve hayat tarafına bakalım. Senin içinde güçlü bir liderlik enerjisi var. Ama sen bunu çoğu zaman tek başına kullanıyorsun. Çünkü senin gerçek yolun sadece ben yaparım değil, birlikte üretmek. Hayat senden şunu ister: ortaklık kurman, işbirliği yapman, insanlarla uyum içinde ilerlemen ve paylaşman. Çünkü bu süreçte eski sen çözülür. Yalnızlık gider, sertlik yumuşar, mesafe kapanır ve kimseye ihtiyacım yok inancı dağılır. Ve yeni bir sen doğar. Daha dengeli, daha uyumlu, daha açık, daha anlayışlı ve sevgi alışverişine izin veren bir sen. Ve işte o zaman hayat gerçekten akmaya başlar. İlişkiler derinleşir, huzur artar ve sen kendini tamamlanmış hissedersin. Ama şunu unutma, bu sadece genel bir çerçeve. Senin hayatında bu enerjinin nasıl çalıştığını özellikle Venüs ve Mars yerleşimin belirler. Eğer bunu kendi doğum haritan üzerinden görmek istersen, birebir astroloji danışmanlığı için bana ulaşabilirsin. Unutma, sen bu hayata sadece tek başına güçlü olmak için değil, birlikte dengede var olmak için geldin. Eğer bu video sana bir şey fark ettirdiyse, kanala abone olarak bu yolculukta benimle ilerleyebilirsin. Videoyu beğenmen ve yorumlarda kendi deneyimini paylaşman hem benim için çok kıymetli, hem de bu içeriklerin daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlar. Belki de yazacağın bir cümle başka birinin hayatında bir şeyleri değiştirecek. Burada olduğun için ve bu alana kalbinle eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Şifa olsun. Kolaylıkla ve keyifle olsun.